Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur gemilerinden biri hiç şüphesiz 1912 yılında buzdağına çarparak trajik bir şekilde batan RMS Titanic'tir. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanic, aynı zamanda insan eliyle yapılan, hareket eden en büyük araçtı. Onun için batması imkansız gemi deniyordu. Fakat ilk yolculuğunda umulmadık bir şekilde battı. Bu videoda dünyanın en ünlü gemisi olan Titanic'in batığının okyanusun dibinden neden çıkarılmadığını anlatacağım. RMS Titanic'in batığının neden çıkarılmadığını anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. RMS Titanic, White Star Line şirketine ait olimpik sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. 31 Mart 1909 tarihinde İrlanda Belfast tersanelerinde yapımına başlanan RMS Titanic, 2 Nisan 1912 tarihinde bitti. 10 Nisan 1912'de ilk seferine başlayan RMS Titanic, New York'a doğru gidiyordu. Dönemin en büyük, en lüks ve en ihtişamlı gemisi olmasından dolayı ilk seferinde yolcuları arasında son derece zengin iş adamları, ünlü ve meşhur insanlar vardı. 14 Nisan 1912 gecesi yolculuk sırasında geminin önüne aniden bir buzdağı çıkmıştı. Buzdağına çarpmamak için ne kadar uğraşılsa da o büyüklükteki bir gemiyi buzdağına çarpmadan döndürebilmek ve durdurabilmek zor ve zaman istiyordu. RMS Titanic buzdağına çarptı ve 2 saat 40 dakikada Atlantik'in soğuk sularına tamamen gömüldü. Kazada yolcuların büyük çoğunluğu hayatını kaybetti. Kayıklar sayesinde az sayıda kurtulanlar ise kendilerine yardım gelmesini bekledi. RMS Titanic 1912 yılında battıktan sonra tam olarak nerede battığı bilinmediği için uzun yıllar bulunamadı. Büyük bir gemi olmasına karşılık okyanusun derin sularında adeta kaybolmuştu. Ayrıca battığı dönemde onu bulabilecek bir teknoloji henüz yoktu. Birçok insan Titanic'i bulmak ve onu okyanusun dibinden çıkarmak istiyordu. Ama bunu gerçekleştirmek imkansız denecek kadar zordu. Çünkü geminin nerede olduğu ve ne durumda olduğu bilinmiyordu. Bulunsa bile okyanusun derinliklerinden dev bir gemiyi çıkarmak nasıl yapılabilirdi? Yıllarca aranan Titanic enkazı sonunda bir deniz bilimci Robert Ballard tarafından 1985 yılında bulunabildi. Titanic battıktan 73 yıl sonra ilk defa görülmüştü. Okyanusun 3657 metre derinliğinde ikiye bölünmüş bir şekilde bulundu. Ayrıca geminin birçok parçası etrafa saçılmıştı. Titanic'in ön kısmı iyi durumda olsa da arka kısmı batış şeklinden dolayı paramparça olmuş ve tanınmaz hale gelmişti. Bununla birlikte aradan geçen onlarca yıl boyunca okyanusun dibinde bulunan Titanic enkazı deniz suyu ve kabuklu deniz canlıları yüzünden parçalanmış ve çürümüştü. RMS Titanic'i okyanusun dibinden çıkarmak çok pahalıya mal olabileceği gibi çıkarma sırasında geminin parçalanması ve yok olması da muhtemeldi. Çünkü gemi çürümüş ve yıpranmıştı. Halen de çürümeye devam ediyor. Bu yüzden Titanic'in battığı yerden çıkarılmaması gerektiğine karar verildi. 2004 yılında Titanic felaket bölgesini korumak için uluslararası bir anlaşma imzalanmıştır. 2012 yılında Titanic UNESCO tarafından koruma altına alındı. Böylece Titanic kültürel bir denizaltı mirası haline geldi ve onu suyun altından çıkarmak artık imkansız oldu. Bizler Titanic'i bir daha hiçbir zaman suyun üzerine göremeyeceğiz. Gemi metal maddeleri yiyip yok eden su ve bakteriler yüzünden çürümeye devam ediyor. Bilim adamlarının tahminlerine göre Titanic ilerleyen zamanda iyice parçalanarak yok olacak ve yıkıntı olarak kalacak.